Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte iki önemli veri var. Biri çarşamba günü açıklanacak, biri de 22 Haziran günü. Çarşamba günü FED faiz kararları var. FED faiz kararlarında artışlara gider ise veya faizleri düşürür ise, sabit bırakırsa dolar altın ne olur? Ayrıca 22 Haziran Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak. Burada da 22 Haziran günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın vereceği kararlar doğrultusunda dolarda, altında, gümüşte neler olabilir? Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte bunu değerlendireceğiz. Beni dikkatle dinlemeniz gereken, iyi şekilde notlar almanız gereken bir video olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Ben videoma geçmeden önce sizler de kanalıma bir beğeni atar, kanalımı Google, YouTube, Instagram, WhatsApp gibi kanallarınızda da paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz sevgili dostlarım. O yüzden hemen dolar, altın ve gümüşteki merkez bankalarının bu haftaki ve önümüzdeki haftaki vereceği faiz savaşları ile ilgili konuya hemen geçelim. Merkez Bankası'nın arkadaşlar faiz kararları genellikle döviz kurları ve altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Faiz oranlarına göre olası senaryoları da şu şekilde kurabiliriz. Bir, Merkez Bankası faiz kararını 22 Haziran günü sabit tutarsa, işte bu zaman arkadaşlar dolar kurunda herhangi bir değişiklik bekleyemeyiz. Gene aynı sabit bir şekilde devam ederiz. Yani şu an itibariyle 23 lira 75 kuruş seviyelerinde olan dolar Türk lirası, alt taraftaki destek bölgesi de 23 TL civarlarında, hareketler 23.75 ve 23 TL civarları arasında gene normal bir şekilde devam eder. Bu hareketleri sizlerle birlikte izleriz. Gene Merkez Bankası faiz kararını yükseltirse, faiz kararlarında herhangi bir yükselişe Merkez Bankası gider ise o zaman neler olur? Bu senaryomuzda da Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltirse genellikle arkadaşlar Türk lirası tarafında değer kazanımları meydana gelir. Bu durumda da dolar Türk lirası kurunda düşüşler görülebilir ve aynı zamanda daha az varlık alımlarına insanlar yönelebilir. Bu da altın fiyatlarında da gene dolar TL bazlı olarak düşüşlere neden olabilir. Bu durumda 23.75'e, eğer ki bu fiyat aralığından 23.75'lerden bizler bir dolar Türk lirası tarafına Merkez Bankası kararlarıyla girer isek, bu karar Merkez Bankası kararına doğru buradaki fiyatlar değişiklik gösterebilir. Şu anki fiyat aralığında biz bunu değerlendiriyoruz. İlk etapta 23 lira seviyesi, yani burada bir destek seviyesi var. Bu desteğe doğru bir çekilme dolar tarafında görebiliriz. Onun altında da gene arkadaşlar 22 lira 50 kuruş seviyelerine doğru bu destekler Merkez Bankası'nın faizleri arttırması durumunda takip edilebilir olan seviyelerdir. Fakat gene biliyorsunuz arkadaşlar, bir reel piyasa kur seviyesi var. Bu da 25-27 aralığına doğru Merkez Bankası faiz kararlarına doğru yukarı yönlü bir hareket görürsek, burada da Merkez Bankası'nın faizleri arttırması durumunda 25 liralık kurda da 23.70 ve 23 TL'ler civarına doğru bir geri çekilme yaşayabiliriz. O yüzden buradaki fiyatlara takılmayın. Merkez kararı öncesi fiyatlar gene son kararı bizler için verecek olan fiyatları beraberinde getirecek. Merkez Bankası faiz kararlarında düşüşe giderse, işte Merkez Bankası faiz kararlarında bir düşüşe giderse arkadaşlar, bu bir felaketi de beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar olumlu, real, gerçekçi politikaları uygulamaya çalışan Mehmet Şimşek'in faizin 8,50 civarında olan politika faizini daha da aşağıya çekmesi durumunda bütün piyasanın inanırlığını kaybeder. Bu durumda da dolar Türk lirası karşısında hızlı bir şekilde değer kazanımına gider ve bir anda dolar TL kurunda arkadaşlar 30 TL civarına doğru yukarı yönlü bir hareket izleriz. Hatta buralarda bile dolar TL kurunu tutamayabilir. 36 TL'ler civarına doğru bu yükselişin devam etmesi de maalesef ki dolar Türk lirası tarafında kaçınılmaz bir durum alacaktır. O yüzden dikkatli olmakta fayda var diyorum. İnşallah böyle bir faiz indirimi durumuna
gidilmez. Peki FED faiz arttırırsa FED'in faiz arttırması durumunda arkadaşlar genellikle doların değeri yükselir ve bu durumda dolar Türk lirası karşısında da deneyimler kazanır. Yani FED'in her türlü faiz arttırımı ileriye dönük bu şahin görüşmelerine, konuşmalarında Powell'ın devam etmesi durumunda dolar Türk lirasında gene bizler 25 lira ile 27 TL aralığına doğru yukarı yönlü bir hareket sizlerle birlikte izleriz. Peki FED faiz düşürürse bu durumda neler olabilir? FED faiz oranlarını düşürürse, geri çekerse arkadaşlar dolar genellikle değerini kaybeder. Yani dolarda bizler aşağı yönlü bir hareket izleriz. Bu da euro dolar paritesinde euronun yukarı yönlü hareket etmesine ve doların düşmesinden kaynaklı olarak da Türk lirasının değer kazanmasına işaret edebilir. Tabii bizim jeopolitik risklerimiz, politik risklerimiz, enflasyon ve şu bu risklerimiz oldukça fazla. Bizi bu kadar denli fazla aşağı yönlü etkileyeceğini pek düşünmüyorum. Dolar endeksinde bu türden hareketler daha etkili olabilir arkadaşlar. O yüzden FED faiz düşürürse bu doların düşmesi altının da yukarı yönlü hareket etmesine işaret edecektir. Peki FED faizleri sabit bırakırsa ne olur? FED faizleri sabit bırakırsa da arkadaşlar dolar kurunda herhangi bir hareketlilik gene olmaz. Bizler o anki kur seviyesiyle destek ve direnç arasında giden gelen bir kur sizlerle birlikte izleriz arkadaşlar. Altın tarafına da bakacak olursak FED kararlarıyla birlikte altında ne yönde hareketler olabilir? Hemen o tarafa da bir geçelim. Kısa kısa o tarafı da anlatalım. Ons altın tarafına geçtiğimiz zaman FED faiz kararlarını arkadaşlar yukarı yönlü arttırırsa neler olur? FED faiz kararlarında yukarı yönlü bir hareketliliğin gelmesi bir kere altının ons tarafında bir 1920 dolar seviyesine kadar aşağı yönlü hareketi beraberinde getirir arkadaşlar. O yüzden 1920 dolar önemli, yükseliş trendinin de geçtiği bir bölge. Eğer ki FED faiz kararının ardından Powell daha sert şahin konuşmalarına devam ederse 1920 doların bile altlarında bizler fiyatlamalar ons altın tarafında görebiliriz. Peki FED faiz kararlarını sabit bırakırsa altın tarafında neler olabilir? FED faiz kararlarını sabit bırakması durumunda arkadaşlar ben gene altın tarafında şu 1980 bölgesinin yukarı dönü kırılıp bir 2020 dolar seviyesine doğru altının ons tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebilirim. Peki FED faizleri düşürür ve önümüzdeki günlerde de faiz düşürme hareketlerine devam ederse altın tarafında ne olur? Altın tarafında bu sefer sevgili dostlarım yukarı yönlü ilk etapta 2100 dolarlar seviyesine doğru hızlı bir yükseliş sizlerle birlikte izleriz. Bu durumda altının onsundaki hareketler hızlı yukarı yönlü gelişeceğinden dolayı da 2100'ün yukarıya kırılmasını beraberinde getirebilir. Ve şurada takip ettiğimiz çanak formasyonunun çalışmasına da sebebiyet vereceğinden dolayı 2280 dolarlara doğru bizler altının ons tarafında yukarı yönlü bu sert hareketlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Gram altın tarafına gene baktığımız zaman buradaki senaryomuz ne olabilir? FED hareketleriyle birlikte arkadaşlar FED'in faiz indirimlerine gitmesi durumunda bizler gram altın tarafında sert yukarı yönlü 1800 seviyelerine doğru başlayacak bir yukarı yönlü hareketi bu sefer takip ederiz. Çünkü FED faiz düşürmesi ve önümüzdeki günler içerisinde de bu faiz düşürümlerine devam etmesi hamlesi bir anda arkadaşlar ons altında da yukarı yönlü seviyeleri beraberinde getireceği için dolar Türk lirası ve altın ons kaynaklı olarak gram altın tarafında 1800 TL'lere doğru bu yukarı yönlü hareketi izleriz. 1500 direnci bugün itibariyle önemli. Burası test ediliyor ve kuvvetli bir dirençtir. Bu direncin FED faiz kararını aşağı çekmesiyle birlikte kırılması demek gram altın tarafında 1800 liralar civarına doğru bir yukarı yönlü hareketi de beraberinde getirecektir. Peki FED faiz kararlarının arkadaşlar
arttırılması durumunda neler olabilir? FED faiz kararlarını arttırması durumunda ons altında deminki senaryomuzda olduğu gibi aşağı yönlü bir hareket, çok şahin bir açıklamaların gelmesi durumunda ise arkadaşlar gram altın tarafında da bizler 1407 TL ilk etapta şu 1407 TL civarına doğru bu sefer aşağı yönlü hareketi sizlerle birlikte takip ederiz. Buradaki fiyatlamalar 1407 TL civarına doğru ilk etapta gram altın tarafındaki aşağı yönlü hareketleri beraberinde getirir. FED faiz kararlarını sabit bırakırsa ons bazlı olarak ve dolar bazlı olarak orada da pek bir hareket beklentilerimiz olmayacağından dolayı gene gram altın tarafındaki hareketlerimizde arkadaşlar 1500-1450 dolar bantları arasında gidip gelen bir gram altın miktarını bizlere gösterir. Gümüş tarafındaki hareketler ne türden olabilir? Hemen oraya da bakalım. Gümüşteki hareketler de çünkü önemli olacak. Gümüş onsla başlayalım. Gümüş onsta şuradaki bir hareketin yukarı yönlü beklentisi gerçekleşmiş durumda. Orada bir formasyon var. Özellikle 24 dolar 60 sent üstünde bu gümüşün ons tarafındaki hareketler önemli olacak. Şöyle haftalıkta mesela grafiğimizi açtığımız zaman daha net göreceksiniz. Bakın 24.60 seviyelerinde şu hareketin yukarı yönlü kırılması, şu 24.60 üzerinde gümüşün onsunun kalması bizleri bir anda arkadaşlar buradaki formasyonun çalışması ve 28 dolarlar civarına doğru bir hareketi beraberinde getirecektir. Buradaki hareket başlamış mı? Şu an itibariyle bu 24.60'ı kırarsa arkadaşlar bakın buradaki hareket sert çalışabilir ve yukarıdaki zirve seviyesi olan 28 dolar 50 sent seviyesine doğru gümüşün hareketlerinde yukarı yönlü hareket beraberinde getirebilir. Bu da gene gümüş gram takip eden sevgili dostlarımız için biz öncelikle 18 liraların üzerinde bir ons tarafındaki 28-29 dolarlık harekette gene 20 TL'ler civarına doğru gümüş gramın fiyatlanması anlamını da beraberinde getireceğinden dolayı buralarda da yukarı yönlü hareketleri izleriz. Sabit bırakması durumunda aynı altın onsta olduğu gibi gümüşün onsunda da hareketler gene belli bir seviye içerisinde destek ve direnç aralıkları içerisinde gider gelir arkadaşlar. Herhangi bir aşırılık görülmez. Euro Türk Lirası tarafında dediğim gibi hemen paritelerde oynaklıklar başlar. Faiz düşmesi durumunda euro paritesi 1.10 civarına doğru yukarı yönlü hareketler gösterir. Bu da eurodaki euro dolar paritesinin 1.10 seviyelerine doğru hareket etmesiyle birlikte euro Türk lirasındaki hareketlerde arkadaşlar yukarı yönlü seyrini devam ettirir. Euro'da 29-30 TL seviyeleri kuvvetli bir direnç bölgesi olarak şu an itibariyle takip ediyoruz. Buradaki hareketlilik de gene arkadaşlar bakın 4 saatlik grafikte de baktığımız zaman Merkez Bankası faiz kararları yani FED rezervin vermiş olduğu faiz kararlarıyla birlikte buradaki fiyatlamalarda 30 TL'yi aşarak 32 TL'ler civarına da gitme olasılığı var. Dediğim olayda FED faizleri arttırır ve şahin tutumuna devam ederse de arkadaşlar bizler bu sefer ilk etapta 29 lira 30 kuruş seviyesi ve onun altında da 28 seviyelerine doğru bu sefer euro tarafında da aşağı yönlü hareketleri birlikte izleyebiliriz. Evet, FED faiz kararlarını arttırırsa bunun dolar, altın, gümüş ve euroya ve euro dolar paritesine etkileri nasıl olabilir? Sizlerle birlikte bu videomuz içerisinde anlatmaya çalıştım. Hepinizin anlayacağı dilden güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Özgür Demirtaş, Profesör Doktor Özgür Demirtaş'ın yapmış olduğu son videoyu mutlaka izleyin. Orada çok önemli güzel açıklamalarda bulunmuş Profesör Doktor Özgür Demirtaş. Mutlaka dinlemeniz ve izlemeniz gereken bir video olduğunu düşündüğüm için buradan tüm arkadaşlarıma videoyu izlemelerini de tavsiye ediyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.